Mutfağımızdan merhaba. Bugün size pastane usulü akışkan traliçe tarifini göstereceğim. Büyük tepsiler için ölçülerini ayarladım ve adım adım kolayca yapabileceğimiz şekilde paylaşacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Ön hazırlık olarak şöyle kabıma yumurtalarımızın sarısı ve beyazını ayırdım arkadaşlar. Kameramızın azizliğine uğradığım için şekerimiz içinde. Bu arada eşim bana yardımcı oluyor. Kendisine teşekkür ederim. 8 adet yumurtamızın sarısı burada. 340 gram toz şekerli güzelce köpük köpük olana kadar çırpıyorum. ...150 milim sıcak suyumuzu da hemen ilave edip şöyle güzelce onu da bir yumurta sarımıza yediriyoruz. Hemen içerisine unumuzu alıyoruz. Eleğimizi de alıyoruz tabii ki. Eleğimizin içerisine unumuzu, nişastamızı, kabartma tozu ve vanilimizi de alıp güzelce şöyle eleyip çırpıyoruz arkadaşlar. Hemen çırpmaya başlıyorum. Bu kadar yeterli. Görmüş olduğunuz gibi akışkan, gayet güzel pandispanya hamurumuzun ilk aşaması bitti arkadaşlar. Mikserimizin ucunu yıkayıp geliyorum. Mikserimizin ucunu da yıkadık. Şöyle bir çimdik tuz atıyoruz arkadaşlar. 5 gram. Ve hemen köpük köpük olana kadar iyice çırpıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yumurta beyazını köpük köpük yaptığı işim gayet de güzel oldu. Hemen diğer aşamaya geçiyoruz. Şöyle bunun ucunu bir çırpalım hayatım. Ve burada spatula ile devam edeceğiz arkadaşlar. Gramaj aşamasını unutmuşum söylemekte, tekrarlıyorum. Burada 8 adet yumurtamız vardı. Sarısıyla beyazını ayırmıştık. 340 gram toz şekerli güzelce eşim çırptı. 150 milim sıcak su, 360 gram un, 150 gram buğday nişastası, 15 gram vanilin, 15 gram da kabartma tozuyla şöyle güzel akışkan bir hamur elde etti. Ve şöyle yine güzelce azar azar yumurta beyazımızı ayarlayıp alttan üste tüm güzelce hamurumuza, pandispanya hamurumuza yedireceğiz. Eşim güzelce alttan üste pandispanyasını tamamladı. Görmüş olduğunuz gibi akışkan, gayet güzel bir pandispanya elde etti. Teşekkür ederim eşime ve hemen tepsimizi alıp geliyorum. Tepsimizi ayarladık. Yağlı kağıdımızı da tepsiye aldık. Hemen pandispanyamızı tepsimize alıyorum. Eşit miktarda gelsin diye pandispanyamızı şu köşe kısımlara tamamen yaydıktan sonra şu hava kabarcıklarının çıkması için birkaç defa yere vuracağız arkadaşlar. Hemen şöyle kenar kısmına alıyorum. Dediğim gibi birkaç kere de şöyle yere vurup hava kabarcıklarını alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hava kabarcıkları içe çöktü ve ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde 170 derecede 30-35 dakika pişirmeye bu güzel pandispanyamızı götürüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi pandispanya kekimiz pişti. Hazır arkadaşlar. Şöyle kürdanla deleceğiz fakat delmeden önce iç sıcağının çıkmasını bekliyorum ve ılıdıktan sonra mutlaka ters çevirip daha sıcakken yağlı kağıdı çıkartıyoruz ki rahat çıksın ve bu aşamayı, soğuma aşamasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, pandispanyamız soğutma aşamasındayken hemen güzelce sütlü sosumuzu ayarlıyoruz. Ve hemen şurada bir litre sütüm vardı. Cezveye aldım ve ısıttım. Kabıma alıyorum.
Hemen içerisine 6 kaşık şekerimizi de ilave ediyorum. Ve şöyle şekerimiz içerisinde eriyene kadar öncelikle bir karıştırıyorum. Elimizden geldiği kadar köpürtmeden yaparsak süt sosumuzu kekimize daha iyi yedirmiş oluruz. Daha iyi çeker. Şekerimiz de şöyle içerisinde erimiş oldu. Tüm sütümüzü kabıma alıyorum. Toplamda 2 litre süt olmuş oldu. Ve 4 paket %18 yağlı krema güzelce içerisine aldım sütümün. ...2 litre süt, 6 yemek kaşığı toz şeker, 4 pakette kremayı köpürtmeden arkadaşlar şöyle hafif hafif tüm kremayı süte yedirip çırpıyorum. Sütlü sosumuz da şöyle görmüş olduğunuz gibi hazır oldu ve hemen pandispanyamızın üzerine alacağım. Pandispanyamız ılık arkadaşlar ve kürdanla tamamen deliyoruz öncelikle. Sütlü sosumuzu içerisine tamamen çeksin diye yumuşacık pamuk gibi bir pandispanya elde etmiş olacağız bu şekilde. Ve ben daha önce zaten delmiştim arkadaşlar kürdanla. Hemen sosumuzu üzerine alıyorum. Sütlü sosumuzu aşama aşama kekimize yedireceğim arkadaşlar pandispanyamıza ve 1 saat dolapta bekletip sütünü çektikten sonra geliyorum. Pandispanyamız sütlü sosuyla buzdolabında beklerken biz de hemen şöyle yine krem şantimizi çırpıyoruz arkadaşlar. Burada 2 paket krem şanti var. 2 bardak da süt olacak arkadaşlar. Tabii bir paketin içinde 2 paket çıkıyor. Hemen sütümüzü de üzerine alıyorum. Katılaşana kadar çırpıyorum. Evet, krem şantimiz de hazır. 1 saat sonra buluşuyoruz. Fırın tepsisinde traliçe tarifi tam kıvamında oldu arkadaşlar. Sütünü de şöyle güzelce çekti pandispanyamız. Hemen krem şantisiyle devam ediyorum. Krem şantimizi şöyle güzelce üzerine tamamen kapatıyoruz arkadaşlar. Ve tamamen kapattıktan sonra buzdolabında 5 saat bekletiyoruz. Evet, peçete yardımıyla güzelce tepsimizin kenarına aldım. Krem şantimizi de üzerine pandispanyamızın aldım ve aparatımın elinde şurada bıçak gibi arkadaşlar tırtıklı bir tarafı var. Hemen üzerine hafif şöyle süs yapıyorum. Yine kenarlarını peçete yardımıyla temizleyeceğim. Ve 5 saat, 6 saat buzdolabında mutlaka dinlendiriyoruz. Ve doğru buzdolabına gidiyoruz. Maşallah o kadar da ağır ki. Önce 500 gram şekerimizi geniş bir tavaya alıyoruz. Eşim alıyor. Bu arada karamelimizi de eşim yapıyor. Teşekkür ederim eşime. Orta ateşte karıştırmadan erimesini bekliyoruz. Ve ara ara mutlaka şöyle şu şekilde hiçbir kaşık falan değdirmeden erimesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Orta ateşte. Kenarlarından eridikçe tavayı hafifçe salladım arkadaşlar. Ama dikkatli olmalıyız mutlaka. Yanmasın. Rengi altın kahverengisi olunca bir sonraki adıma geçiyoruz. Tabii ki şu içerisindeki şekerlerin de tamamen erimesini bekliyorum. Şeker eridi. Hemen ocağımın altını iyice kısıyorum. 500 milim kremayı yavaş yavaş ilave ediyorum arkadaşlar. Mutlaka yavaş yavaş ilave ediyoruz. Köpürecek. Yavaş yavaş karıştırıyorum.
Bu aşamada görmüş olduğunuz gibi köpükler çıkacak. Panik yok arkadaşlar. Sürekli karıştırarak iyice sosu pürüzsüz hale getiriyoruz. Kremayla karışım bütünleşti arkadaşlar. 40 gram tereyağını da ekliyorum. Ve bir çimdik şöyle güzelce tuz da ekliyorum. Tuz tatlıyı dengeliyor. Hemen karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kaşıktan akışkan şerit bırakacak kıvamda olmalı arkadaşlar. Çok koyu veya akışkan olmasın. Eğer koyu gelirse biraz kremayla açabiliyoruz. Hatta süt bile açabilir arkadaşlar. Yani sütle bile açabilirsiniz. Şöyle bir daha göstereyim. Biraz soğuduktan sonra mutlaka kıvam alacak. Ve ocağımızın altını kapatıyorum. Traliçenin karamel sosu hazır. Şöyle akışkan bir kıvamda arkadaşlar. Tam donmadan güzelce tepsimizin üzerine hemen alıyorum. Ve şöyle spatula ile hafif hafif düzleyeceğim arkadaşlar. Henüz tam soğumadı. Siz tam soğutursanız daha iyi olur. Ve süsleyip servis aşamasına gidiyorum. İşte bu kadar. Traliçeniz artık pastane kıvamında akışkan, sütlü kremalı ve parlak kremalı büyük tepsiler için ölçüleri ayarlamıştım. Şimdi dilimleyip servis edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.